Selamlar. Aktao'dayız. Aktao'yu keşfedeceğiz bugün. Lokal pazara doğru yola çıktım. Kaldığım yerden biraz yürüme mesafesi var. O arada da böyle bana ilginç gelen ve size de göstermek istediğim bazı şeyleri yol üzerinde kesitler halinde göstermeye çalışıyorum. Ya burası baktığınızda böyle aslında klasik bir Sovyet şehrine benziyor. Uzun böyle bloklu sitelerden oluşuyor evler falan. Baksanıza şöyle şeyleri falan göstereyim. Şu koruma balkonunun olduğu yerler falan böyle çatı şeyinden yapılmış. Bunu aslında birçok yerde görüyorduk fakat burada bayağı hissediyorsunuz. Gezerken, yürürken. Kocaman bir şehir ya. Gerçekten klasik, gri, soğuk ve sanki mutsuz gibi. Öyle hissediyorsunuz bu şehirde. Hani güneş var ama soğuk hava, rüzgar var. Binalara bakıyorsunuz, onlar da gri. Yani yollara bakıyorsunuz, her yer kuru. İnsanlara bakıyorsunuz, mutsuz gibi. Ya mutsuz demeyeyim de hani bir yaşam belirtisi de yok insanlarda. Böyle gerçekten hayat enerjisinin çok olmadığı bir yerdeyim. Onu söyleyebilirim. Aktao arkadaşlar Kazakistan'ın en genç şehri olarak öne çıkıyor. Burada bulunan petrol ve doğal gaz bu Hazar Denizi'nin kıyısında, çünkü ilerleyen saatlerde sahil şeridine de gideceğiz. Orada yürüyüş yapabileceğimiz bir alan var. Oraya da göstermek istiyorum size. Yazın buraya çok sayıda insan aslında deniz turizmi için de geliyor. Onları da göstermek istiyorum o yüzden. Aktao Hazar Denizi kıyısında bulunmasından dolayı ayrıca bir liman şehri. Hatta burada işte zamanında uranyum madeni vesaire yapılıyor. O bakımdan da büyük önem arz eden şehirlerden bir tanesi. Ayrıca bir üst noktası, yani liman şehri olmasından dolayı da bir üst noktası olarak da kullanılmış. Şehrin eski adı Şevçenko, Ukraynalı şair Şevçenko adına verilmiş. Daha sonradan burası işte bağımsızlığını kazandıktan sonra Aladağ anlamına gelen Aktau, Ak bizdeki Allah beyaz anlamına geliyor. Tau da dağ demek Kazak dilinde. Böyle. Şimdi pazarın olduğu bölgeye geldim sanırım. Yavaş yavaş ufak dükkanlar başlamaya başladı ama bakalım içeride ilgimizi çeken bir şeyler var mı? Pazara geldim. Burası kıyafetlerin olduğu bölüm. Meyve sebze ürünleri biraz ilerideymiş sanırım. Oraya doğru yürüyorum şimdi. Buraya girince hava biraz düzeldi ya. Rüzgar yiyorduk dışarıda. Burası böyle güzel izole etmiş kendini. Geldim. Burada şey çok büyük değil ya beklediğim kadar. Fiyatları göstereyim size. 480 tenge yaklaşık 1 dolar ediyor. Orada hesap edebilirsiniz. 500 olarak hesaplarsanız direkt hani 1 dolar 500 tenge derseniz daha hesaplarsınız kafadan. Ben zaten fiyatları yazacağım. Üzümler var 1000 tenge. Mandalina 1400. Narlar var 1000 tengeye. Armut var. Burada hurmalar var. Özbekistan'daki meyvelerle benzer. Ayvalar çıkmış. Ayva var. Güzel benziyor bu ayvalar. 900 tenge. Ben de alacağım biraz ya. Elmalar var. Erik var burada bakın. 800. Kivi var. Çok çeşit yok fakat yine de var bir şeyler. Biraz gezelim böyle. Ama çok büyük değilmiş pazar benim beklediğimden. Şöyle fiyatları göstereyim size. Elmalar var 200. Kabak galiba. Kabağa benziyor. 350. Patlıcan 500. Patlıcan ucuz geldi mesela. Domates var 400'e. Elma var yine 500'e. Ama buradaki malzemeler biraz şey gibi geldi bana. Kalitesi düşük gibi geldi. Daha güzel kalitede olanlar da var. Tabi bunlar da fiyat yazmıyor. Herhalde değişiyor biraz fiyatlar. Ya pazar beklediğimden çok küçükmüş ya. Bizim o diğer pazarlardaki gibi değil. Kalaysınız. Yakşı. Burada bakın. Burada kötü domates de var. 350'ye 400'e. Bu kança tenge? 900. Bakın burada mesela güzeli 900. Şurada kötüleri var mesela 350 400. Bunları muhtemelen salça için falan kullanıyorlar herhalde. Bu? 900. Salata da 900. Güzel şeyler var işte. Güzeller biraz daha pahalı. Cüzüm? 1 mi? 1000 tenge. 1000 tenge.
1000 tenge. Ayva da 1000 tengeymiş. Ya burada çok fazla şey yetişmiyor arkadaşlar. O yüzden hani fiyatlar şeye göre falan yüksek. Özbekistan'a falan göre yüksek de. Normal karşılamak lazım. Burada salatalar var bakın. Salem. Kalaysınız. Kimçi var mı kimçi? Hangisi bu mu? 800 bir galona. Bu salatlar çok fazla ya. Balık var bakın. Balığı ilk defa görüyorum. Bu salataları çok görüyordum da mantar falan var, havuç. Zaten bu mantar, havuç, işte kimçi falan, kabuska çok fazla oluyor. Bu balığı ilk defa görüyorum. Burada balık çok fazla olduğundan sanırım balık var. Balığı da kullanıyorlar. Turşu tarzı değil bunlar yalnız. Böyle salata tarzı biraz. Ama güzel. Ben almıştım. Bayağı güzel tatları. Yani şimdi insanlarla az önce ben konuştum ettim de bizi göstermeyin diyorlar. Kızıyorlarmış. Şöyle tatlılar var bakın. Salem. Kança tenge bu? 2000. Bunlar 2000'miş mesela. Bayağı büyük tatlı. Ya ben direkt dolar hesabı 2 ile çarpıyorum. Dolar fiyatını buluyorum ha. Şu hırkaları bulduk. Çok güzel oldu. Salem. Kança tenge bunlar abi? 3000. Bir tane. Bir tanesi 3000. Bunlar Kırgızistan'da da vardı bayağı. 6 dolar yapıyor aslında, güzel ya. İçi de polar. Şunu anama alayım diyorum ya. 2500'e bırakacak arkadaş. Gezin biraz da geleceğim. Nurlan. Türkiye'ye selam söylüyor musun? Tamam, Türkiye'de. Ya, selam. Çekeyim mi seni? Seni çekmeyeyim. Tamam. Ay yollar sevmiyor kamerayı, o yüzden göstermiyorum ablalarımı, ecelerimi. Beni burada hep Hindistanlı sanıyorlar. Diyorum Hindistanlı Türkçe konuşur mu diyorum. Az maz konuşuyorum. Az maz konuşuyorum ha. Kaça kadar açıksın? Saat kaçta? Kapatıyorsun dükkanı. Şunu tenge. Nalar şunu. Nalardan alması. Onlar kança mı? 5 mi? 5 mi? Hırkamızı aldık. Buradan zaten bir şeyler alacaktım gitmeden, hediye. Bir tane aldık da ya, pazar dediğim gibi çok büyük. Beklediğim gibi değilmiş. O yüzden gösterebileceklerim de sınırlı. Yemek yerleri falan var. Bir şeyler yiyeceğim ben de, öğlen oldu zaten. Şey yapalım sonra. Bakalım biraz daha. Kıyafet falan var işte burada. Ivır zıvır. Türkiye. Türkiye'den misin? Ha. Abi biriniz de bilin ya. Herkes Hindistan diyor. Pilav söyledim, bir tane gelsin. Türkiye. Rusya'dan Gelsin pilav da göstereyim. 800 tengeymiş. Pilav böyle bakın. Havuç. Sarılar da havuç. Sarı havuç var burada. O sarılar ne diyecek olursanız et üstünde. Şöyle biraz salata. Bakalım, ben Özbekistan'dan daha çok herhalde pilavı Özbekistan dışında yedim ya. Özbekistan'da çok sevmedim pilavı. Çok yağlı oluyordu. Buralarda biraz daha farklı yapıyorlar. Bayağı güzel. 800 tengeye karnınız doyuyor işte, bir öğün, öyle düşünün. Pilavımızı yedik arkadaşlar. Şimdi bakın Cihangir abimiz selam söylüyor mu? Salam. Selam. Video Ha, video bu. Ha. Kalay palavun kuşlu mu? Zor, yaksı. Zor mu, yaksı Ha, mı? yaksı. Yaksı bol. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Rahmat. Seni düşünmedim, tamam. Yemek yediğim burası, yer burası. Cihangir abimizin, Özbekmiş. Anlaştık zaten ya kolayca. Öyle. Ya vallahi pazarda çok fazla da göstereceğim bir şey kalmadı gibi. Biraz daha gezineyim de. Ha, çekiyorum. Burada insanlar çok istemiyorlar. Çıkmayı falan çok istemiyorlar. Gençler biraz daha tabii bu şeylere iyi bakıyor da ablalarımız falan çok istemiyorlar çıkmayı. Haklı onlar da ya. Sıkıntı olur falan diyorlar. Ben de koymuyorum haliyle. Şimdi sahile doğru gidelim biraz. Oraları gezelim. Sahili gezelim. Ondan sonra ben sabah bir tane müzeye gittim de aslında sabah değil 12'de gittim tam.
buraya gelmeden önce. Buranın tarih müzesi varmış. Kültür ve Tarih Müzesi. Oraya gitmiştim. Tam ben gittiğimde 2'de açılacak dedi. O yüzden buraya geldim sonra. Belki müzeye gideriz. Biraz da sahili falan göstereyim hava güzelken. Rüzgar var gerçi. Sahilde şu an rüzgarlı olur ama neyse ya bakalım. Bakarız biraz, döneriz olmadı. Şimdi buradaki pazarların küçük olma nedenlerinden bir tanesi de Kazakistan'da daha fazla iş kolu var açıkçası. İnsanların çalışabileceği çok fazla alan bulunuyor. Bu nedenle de çok fazla insan çalışmıyor açıkçası. Bazı insanlarla konuştum, tanıştım. Ben şimdi onu herkesi gösteremiyorum dediğim gibi. Karakalpakistan'dan gelen ablalarımız vardı mesela. Dedim siz kışın ne yapıyorsunuz burada? Çalışıyorsunuz mu kışında? Şey dediler. Dönüyorlarmış kışın. Muhtemelen sezonluk geliyorlar, çalışıyorlar burada. Kışın da oraya gidiyorlar işte. Burada kazandıklarıyla mı artık idare ediyorlar? Ne oluyor bilmiyorum. Zaten şu anda arkadaşlarım paylaşıyor mesela Aslan'da, Almatı'da kar yağışı başladı. Ben şu an Hazar Denizi kıyısındayım. Burada kar falan çok olmuyor gerçi ama soğuk oluyor yine. Evet, sonsuzluk ateşinin bulunduğu yere geldim şimdi. Bunu genelde hem Sovyet dönemini görmüş hem de 2. Dünya Savaşı'nı görmüş ülkelerde çoğunlukla görebiliyorsunuz. 1941 yılından başlayan 42, 43, 44 ve 45 yıllarını kapsayan anıtlar bulunmakta. Kazakistan'a gelirseniz her yerde görebileceğiniz bir tane uygulama var. Adı Kaspi. Kaspi belki takip edenler biliyordur. Hepsi buradanın çoğunluk hissesini satın alan bir şirket. Kazakistan şirketi. Yani Kazakistan'da Kaspi'yi her yerde görebilirsiniz. Pazarda, markette, takside, otobüste. Yani ödeme uygulaması birçok yerde de kullanılıyor ve geçiyor. O yüzden her yerde görebilmeniz de mümkün. Ya burada günlük hayatın değişmez bir parçası diyebilirim. Biz kullanabiliyor muyuz bilmiyorum. Hani bizim kartımızı bağlayıp kullanabilmek mümkün bilmiyorum. Kullanabiliyorsak güzel, bir deneyeceğim ben ama bakacağız. Şimdi karşıda çok güzel muraller var. Aktao'da gerçekten çok güzel muraller var böyle şehrin bazı noktalarında bulunan. Bunları genel olarak şeyde bulabiliyorsunuz. İşte Google Maps'te mural falan yazdığınızda bazı insanlar etiketliyor bunları. Gelip böyle eğer işte sanatla, çizimle ilgili alakalı kişilerseniz gelip ziyaret edebilirsiniz. Ben şimdi yolda geçerken dikkat ettim, gördüm yani. O yüzden biraz yakında gidip hem kendim görüp hem de size de göstermek istiyorum. Şöyle yolu atlayarak geçelim karşıya, kuralları ihlal ederek. Allah kusura bakmayın, boyunluğu falan geçirdim artık. Aşırı derecede büyük bir rüzgar var. Hakikaten donduruyor yani. Eldiven falan var zaten bende. Çekim yapmadığımda parmakları da kapatıyorum. Kazakistan'ın nüfusu 20 milyon civarı. Düşünün. 20 milyonluk bir ülkenin mobil uygulaması, mobil uygulama şirketi, bir ödeme uygulaması. Kaspi'nin bankası falan da var bildiğim kadarıyla. 85 milyonluk bir ülkenin en büyük e-ticaret firmalarından bir tanesini satın alıyor. Düşünün yani. Ya burada ne kadar yoğun kullanıldığını, bakın şuradaki dükkanın üstünde bile Kaspi QR diyor yani. QR kodla taratıp otobüste bile QR kodu taratıp ödemeyi yapıp işte kontrol eden kişiye gösterip ödemenizi geçebiliyorsunuz. İşte takside olsun, pazarda bak, pazarda diyorum ya, pazarda hani herkes zaten Kaspi'yi kullanıyor ya buradaysanız. Herkes kullanıyor Kaspi'yi. Pazarda mesela Kaspi ile ödüyorlar tak diye. Tabi bu işin vergilendirme olayı nasıl yapılıyor bilmiyorum ama buralarda vergi olayı bizdeki gibi değil. Belki de kullanım o yüzden yaygın ve kolay olabilir. Bilmiyorum. Ama güzel, hayat kolaylaştıran bir uygulama. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Bakın teyzemiz mesela yolda araç çeviriyor. Neden? Burada taksi yok aslında baktığınızda. Yolda duruyorsunuz böyle. Durduruyorsunuz araç. Sonra fiyat pazarlığı yapıyorsunuz. Kabul ederse sizi götürdüğü yere bırakıyor. Ondan sonra da işte anlaştığınız fiyatı ödüyorsunuz yani. Burası da müzikal tiyatrosuymuş. Geçerken göstereyim. Bir önceki videoda ben para çıkma olayından bahsetmiştim.
Dün işte hostele gittiğimde kabul etmedi kadın. Önceki videoyu izleyenler hatırlar. Neyse gittim işte bankamatikten para çektim de. Bankamatikte kaldığım yere uzaktı. Marketlerde falan burada bankamatikler oluyor iç kısmında falan, aklınızda bulunsun. Büyük markete giderseniz eğer şey yapabilirsiniz. Para çekmek isterseniz. Dışarıda çok fazla bankamatik göremiyorum ben. Marketlerde falan halledebiliyorsunuz o işleri. Halk Bankası'ndan çektim ben. Halık yazıyor böyle. Halık Bank'tan çektim. Herhangi bir komisyon ödemedim. Ziraat Bankası'nı kullanıyorum ben. Herhangi bir komisyon ödemedim. Sadece kur farkından dolayı 20 dolarda bir 20 TL'lik bir fark çıktı ortaya. O da normal yani hani diyebiliriz. Aklınıza bulunsun. Hazar Denizi kıyısına ulaştık arkadaşlar sonunda. Burası Akdağ'ın sahil şeridi. Böyle kilometrelerce uzanıyor. Fakat şu anda hani hem ışıktan dolayı hem de artık mevsimin biraz şey olmasından dolayı, geç olmasından dolayı güzel bir şey gösteremiyorum size. Ben 2 ay önce buraya geldiğimde hava çok güzeldi. Deniz de çok güzeldi böyle. Ne dalga vardı ne bir şey. İnsanlar denize giriyordu hatta burada. Bu yürüyüş yolu da yaklaşık 5 sene önce açılmış burada. İnsanlar geliyorlar bu kısımda yürüyüş yapıyorlar. Gerçekten 2 ay önce buraya geldiğimde şu anki durumu ve görüntüsünden çok farklıydı. Gayet böyle ziyaret edilecek güzel bir yer olarak gözüküyordu. O videoya da bakmanızı öneririm eğer özellikle buraya gelip vakit geçirmek istiyorsanız. Arkadaşlar ben şimdi müzeye geldim. 2'de açılacağını söylemişlerdi. Saat 3:30 falan. Gezdik bitirdik oraları. Şimdi biraz da müzeye bakalım. Burası Mangustau Tarihi Müzesi. Burada hem arkeoloji hem mimari şeyler bulunuyor. İşte tarih öncesi şeyler de var. Taş devrine dayanan. Baya eski şeyler var yani burada. Bunların hepsi Mangustau bölgesinden çıkan arkeolojik kalıntılarmış. Onları söyleyebiliriz. Petroglifler var. Şimdi bakın müzede sadece Rusça ve Kazakça yazıyor. O yüzden bunları benim size okumam veya çevirmem şu an için çok zor. Hani tek tek uğraşsam da çok vakit kaybı olacak. O yüzden ne var ne yok böyle beraber bakalım. Burada bakın şeyler falan var. İşte mızrak vesaire. Bunları muhtemelen gördüğünüz şeyleri avcılık amaçlı kullanıyorlardı. Ben de böyle baktığım ve gördüğüm şeyleri açıkçası hani yorumlayarak şey yapıyorum. Burada ateş yapmak için kullandıkları şeyler var. İşte ok atıyorlar. İşte avcılık vesaire için kullandığı alet, edevatlar. Burası arkeolojik bir şehire benziyor. Şurada kalıntılara bakarak öyle bir çıkarım yapabiliriz sanırım. Yine burada bakın avcılığı nasıl tasvir ettikleri gözüküyor. Bir çukur kazmışlar. Hatta birden fazla çukur var. 3 tane çukur var. Etraflarını hayvanların çevirip bir alana yönlendirip çukura düşmelerini sağlıyorlar. Çukura düştükten sonra da avlıyorlar. Böyle bir tasvir yani. Benim anladığım bu. Belki siz daha farklı şeyler de anlayabiliyorsunuzdur. Şurada pazar yeri var. Burada işte bir ev inşa ediyor insanlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben geldiğim şehirlerde işte müzelere de pazarlara da falan da gitmeye çalışıyorum. Müzelerde zaten geçmiş yaşamdaki hani geçmişteki insanların nasıl yaşadığını görüyoruz. Pazara gittiğinizde de aynısını aslında görüyorsunuz. Pazarda da aynısını görüyorsunuz. O yüzden hani ikisini de ziyaret etmeye çalışıyorum ki hem bugünü hem geçmişi görebilelim. Burada bir iskelet bulunuyor arkadaşlar. Herhalde bulunduğu yer değil de burayı çekmişler diye tahmin ediyorum. Maalesef benim de bilgim yok. Hani gördüğüm, anladığım ve düşündüklerimi sizlerle paylaşabiliyorum. Buralarda bakın farklı heykeller bulunuyor. Buralarda yine günlük kapkacak, ev aletleri, işte avcılık aletleri vesaire gibi şeyler var. Burada haritalar var sanırım. Şurada mezar taşlarının olduğunu tahmin ediyorum. Hatta onun üstüne çizim falan yapmışlar. Petroglifler var. Çok eski. Şurada mesela bir işaret bulunmuş. Artık bunların ritüel amaçlı mı, ibadet amaçlı mı ne kullanıyorlardı bilmiyorum.
Yine aynı şekilde burada. Çok farklı. Obsidyen sanırım bunlar diye tahmin ediyorum. Yani şu dil bariyeri maalesef bazen sıkıntı oluyor. Okuyarak bazen anlayabileceğimiz şeyleri maalesef farklı alfabe olunca anlayamıyoruz. Eski insanların tasvirleri var burada. Bu da bir canlandırma örneği sanırım. Dönemde yaşayan bir insanın nasıl göründüğüyle alakalı bir replika, heykel. At üzerinde ok atan savaşçılar. Bu ikinci bölümde anladığım kadarıyla daha çok mimari açıdan bir şeyler anlatıyor. Sanırım bu biraz Sovyet dönemine ait olabilir. 20. yüzyıl olduğunu düşünüyorum. Öyle bir şeyler yazıyor gibi. Zaten hani Mangıstal bölgesi, Akdağ bölgesi dediğim gibi hani modern hayatta çok fazla eski değil. Tarih öncesinde veya eski çağlarda yaşam olabilir ama sonrasında çok kullanılmamış. Böyle farklı yapılar var. İşte mezar taşları. Bunlar replika olduğunu düşünüyorum. Çok orijinal gibi durmuyor ama orijinal de olabilir. Yine arkeoloji alanından bazı kalıntılar bulunuyor. 11'i ve 19. yüzyıllar arası. Neymiş o? Şaklakata. Şaklakata. Beketata var, bir de şaklakata var. Bu işte eski zamanlarda yeraltı camileri varmış. Bakın şurada örneğini görebilirsiniz. Mangıstal'a, Aktao'ya yakın bölgede bulunan yerlerden, arkeolojik alanlardan ziyaret etmek isterseniz gidebilirsiniz. Muhtemelen şunlar da orada bulunan el yazmaları diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ya bazı şeyler hani gördüğünüzde az çok fikir yürüterek tahminde bulunabiliyorsunuz. Tabii doğru bilgi kesinlikle değil. Orası ayrı bir konu. Burada yine yapıların inşasıyla alakalı bilgiler var. Böyle. Burada da mezar taşları bulunuyor sanırım. Müzede aslında anlatım yapacak birisi var fakat ben çekim yapmak istediğimi söyledim, gösterebilir miyim diye. Hani çekim yapabileceğim fakat hani kendisini çekmezsem iyi olacağını söyledi. Ben de insanları hani rahatsız etmek istemedim. O yüzden kendim hani bir şeyler göstermeye yapmaya çalıştım. Öyle olunca da hani çok fazla bilgi veremiyorum. Neden? Çünkü doğrudan anlayabileceğim bir dilde değil. Rusça veya Kiril alfabesiyle yazılan Kazak dilinde. O yüzden maalesef bu kısım böyle oldu. Kusura bakmayın.